Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bahtına bekleme gerektirmeyen, kolayca hazırlayıp hemen tüketebileceğiniz bir turşu tarifi hazırladım. Öncelikle yaklaşık 1 kilo kadar domatesi kabuklarını soyup küp küp doğrayıp hazır ediyorum. Domateslerimi hemen yayvanca bir tencereye alıyorum. Kısık ateşte ben diğer hazırlıklarımı yaparken domateslerimin birazcık pişmesini istiyorum. Bugün hazırlayacağımız turşu bir acı biber turşusu olacak. Eğer ufak acı biberlerle yapacaksanız sadece sap kısımlarını koparmanız yeterli olacaktır. Ben biberlerimin büyük olanlarını seçtim ve bugün turşumu doğrayarak hazırlıyorum. Biberlerinizi dilediğiniz boyutta doğrayabilirsiniz. Ben bugün birazcık ufak doğradım. Dilerseniz 2'ye 3'e bölerek de hazırlayabilirsiniz. Bir tutam maydanozu da ince ince doğrayıp hazır ediyorum. Bir büyükbaş sarımsağı da yine irili ufaklı olacak şekilde doğrayıp hazır ediyorum. Kaynamakta olan domateslerimin kıvamını kontrol ediyorum. Siz dilerseniz suyunun tamamını çektirebilirsiniz. Ben birazcık sulu bıraktım domatesleri. Domateslerin üzerine 1 çay bardağından birazcık eksik elma sirkesi boşaltıyorum. Siz dilerseniz üzüm de kullanabilirsiniz. Yine 1 çay bardağından eksik olacak şekilde zeytinyağı ekliyorum. Yarım yemek kaşığı iri tuz, turşuluk tuz ilave ediyorum. 1 silme yemek kaşığı da şeker ekliyorum. 1 çay kaşığı da limon tuzu ekliyorum ve hepsini birbirine karıştırarak yeniden kaynamasını bekliyorum. Hazırladığımız domatesli karışım hafifçe kaynamaya başlayınca hemen üzerine doğranmış sarımsakları ilave ediyorum. Sarımsaklarla da bir taşım kaynamasını sağlayacağım. Turşu sosumuz tamamen kaynayıp özleşince üzerine doğradığım biberleri ilave ediyorum. Biberleri ara ara karıştırarak tamamen yumuşamasını sağlıyorum. Orta ateşte yaklaşık bir 10 dakika kadar kaynatmanız yeterli olacaktır. Tamamen öldürmenize gerek yok. Birazcık dişe dokunur kıvamda kalması yeterli olacaktır. Hemen üzerine ocağı kapatmadan evvel de doğradığımız maydanozları ilave ediyorum. Birkaç kere karıştırıp ocağımın altını kapatıyorum. Hazır olan turşumu ocaktan alıyorum. Tekrar bir karıştırıp sizlere yakından kıvamını göstermek istiyorum. Kesinlikle biberlerde ezilme, dağılma olmuyor. Ve soğumasına izin vermeden hemen kavanozlama işlemine geçiyorum. Ben bu şekilde minik kavanozlardan kullandım. Siz dilediğiniz büyüklükte kullanabilirsiniz. Soğumadan hemen turşumu kavanozlara aktarıyorum. Bu arada küçük bir hatırlatma, biberleri bahçeden topladığım için tam ölçüsünü bilemiyorum ama yaklaşık yarım kilo kadar biber kullandım turşumda. Açıklamalar kısmında olması gereken tam ölçüyü belirteceğim. Oradan da faydalanabilirsiniz.
Turşumun hem suyundan hem de biberli kısmından eşit olacak şekilde kavanozlarıma paylaştırıyorum. Kavanozumu doldurduktan sonra ağız kısmını kontrol ediyorum ve hemen kapaklarını sıkıca kapatıyorum. Sıcağı ile kapatıp vakumlanmasını sağlayacağım. Bu şekilde turşularımı hazırlayıp aylarca saklayabilirim. Kesinlikle tadında bir değişme veya bozulma olmayacaktır. Sıkıca kapağını kapattıktan sonra kavanozunuzu ters çevirip soğumaya bırakabilirsiniz. Hazırladığım tüm acı biber turşusunu kavanozlara paylaştırıyorum ve aynı şekilde sıkıca kapaklarını kapatarak hazır ediyorum. İlk defa yapacak arkadaşlarım için hızlıca detaylarını kaçırmamaları için bir kez daha aynı işlemi gösteriyorum. Kavanoz kapaklarının kullanılmamış yeni olması, hem kapakların hem de kavanozların mutlaka kaynatılmış olması turşularda çok önemli. Eğer bu verdiğim detaylara dikkat ederseniz aylarca bozulmadan bu turşuyu saklayabilirsiniz. Tüm et yemeklerinizin yanına, makarnalarınıza sos olarak ya da kahvaltıda seviyorsanız ekmeğin üzerine sürüp sos olarak, kahvaltılık sos olarak tüketebileceğiniz acı biber turşumuz bu şekilde hazır oldu. Umarım tarifimden ve videomdan memnun kalmışsınızdır. Başkaca videolarda görüşmek üzere. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın.